Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökeni ve evriminle ilgili videolar dizisine devam ediyorum. Bundan önceki 3-4 videoda bildiğiniz gibi kısa bir mola vermiştik. Yani mola dediğim konudan sanki ayrılıyormuşuz gibi bir izlenim ortaya çıkmıştı. Çünkü son dönemde gelişen yapay zeka ve bilgisayarlarla insan beyni arasındaki benzerliklerden yola çıkan bir takım felsefi görüşlerin etkisiyle gündeme gelen tartışmalara biz de değinmek zorunda kaldık. Fakat bu kısa ayrılıktan sonra tekrar ana konumuza, yani insan dilinin kökeni ve evrimine devam edeceğim. Bildiğiniz gibi insan dilinin kökeni ve evrimi geçmişten bu yana düşünce tarihinde son derece canlı, hareketli ve uzun süreli tartışmalara neden olmuş bir konu. Videolar dizisinin başlarında da belirttiğim gibi bu konu geçmişte o kadar çok ilgi çekiyor, o kadar çok düşünür, filozof bu konuda kalem oynatmıştı ki yani konuya ilişkin teorilerin sonu gelmiyordu. Hatta bir dönem bu 19. yüzyılın başlarında önce Fransa'da sonra İngiltere'de bu konuyla ilgili tartışmalar o kadar çığırından çıkmıştı ki bir ara belli bilim merkezleri bu konularda görüş açıklamayı ve bunlarla ilgili bildirileri, tezleri, kitapları yayınlamama kararı almıştı. Yani bir bakıma bu konuya yasak getirmişlerdi. Çünkü yani insan dilinin kökeni nereden çıktığı, nasıl ortaya çıktığına ilişkin herkes yakaladığı bir noktadan hareketle bir takım teoriler ortaya atıyordu ve dolayısıyla bunları karşılaştırmanın, sınamanın ve bilimsel ölçütlerle değerlendirmenin olanağı yoktu. Zaten böyle olduğu için geçen yüzyılın başında yapısalcılığın kurucularından olan Ferdinand de Saussure, dilin kökenini araştırmanın boşuna ve yararsız bir çaba olacağını, dolayısıyla bu konulara hiç girmemek gerektiğini söylemişlerdi. Fakat modern halini almış olan evrim teorisinin parlak başarılarından sonra dilin kökenini araştırmak artık böylesine soyut, sonsuz tartışmalara gebe olan bir konu olmaktan çıktı. Yani diğer insani bütün özelliklerin ortaya konulabilmesi gibi bir davranışlar bütünü olarak da insan dilinin nereden geldiği, nasıl ortaya çıktığı bilimsel ölçütlerle ortaya konulabilir. Ama bu tek bir bilim dalıyla kolayca belli araştırma alanlarından hareketle yapılabilecek bir iş değil. Daha önce de defalarca vurguladığım gibi bu konu interdisipliner, yani çok disiplinli bir konu. Yani özellikle hayvan davranış bilimi, etoloji çalışmaları, paleontoloji, genetik, mikrobiyoloji. Kısacası çok sayıda bilim alanının işin içine girmesi gerekiyor. Bugüne kadar yaklaşık saymadım ama 45'i aştık herhalde. 50'ye yakın video çektim. Ve bu 50'ye yakın video içerisinde sorunu değişik boyutlarıyla ele almaya çalıştım. Şimdi bu videoda kısa bir muhasebe yaparak ele aldığımız bazı görüşleri kısaca size hatırlattıktan sonra bundan sonraki araştırmamıza nasıl devam edeceğimizi anlatmaya çalışacağım. Şimdi geldiğimiz noktadan ben aslında şikayetçi değilim. Çünkü ülkemizin çorak bilimsel araştırma alanında okullarda evrim teorisinin neredeyse yasaklandığı, adının bile anılmadığı, üniversite ders kitaplarında bile işte canlıların gelişimi ve türeyişiyle ilgili birkaç görüşten birisi olarak kabaca söz edilerek üstünkörü geçilen evrim teorisine ilişkin düşmanca tutumlar ortamında yani benim videolarıma azımsanmayacak bir ilgi gösterdiniz. Dolayısıyla ben başlangıçta bu konuyla ilgili olarak kendi araştırmalarımı sizlerle paylaşmak istedim ve gördüm ki konuya ilgi duyan, azımsanmayacak bir
topluluk var, insanlar var ve her geçen gün bu topluluk merak eden ve araştıran özellikle de genç arkadaşların sayısının arttığını görüyorum. Dolayısıyla da bu araştırmayı sizlerle birlikte sürdürmeye devam edeceğim. Şimdi burada tek sıkıntım aslında ortaya koymaya çalıştım. Bazı görüşlerle ilgili geri dönüşlerim istediğim düzeyde olmaması. Ama bunu da anlayışla karşılıyorum. Çünkü biraz önce vurguladığım gibi insan dilinin kökeni ve evrimi konusu yüzyıllardır, bin yıllardır koca koca filozofların senelerce, yüzlerce seneye yayılan tartışmalarıyla bir türlü çözüme bağlanmamış çetrefilli bir konu. Bizim ülkemizde bilimsel tartışma geleneğinin ve bu konuda okullarda verilen eğitimin yüzeyselliğini, hele hele felsefeyle ilgili neredeyse hiçbir okullarda bir bilgi verilmemesini göz önüne tutarsak, bu konuda benim burada anlatmaya çalıştığım konularla birçok arkadaşın ilk defa karşılaşıyor olması sürpriz değil. Yani en azından benim için sürpriz olmaz. Çünkü okulda, okudukları ortamda, girdikleri sosyal mecralarda bu konularla ilgili doyurucu ve sağlıklı tartışmalara tanık olmayan insanların bu kadar özelleşmiş, zor ve çetrefilli bir konuya ilişkin görüş belirtmeleri elbette kolay bir iş değil. Ama en azından benim anlattığım konuların gördüğü ilgi ve konuyla ilgilenen arkadaşların dikkatle beni takip etmeleri bu konuda bana güç veriyor. Dolayısıyla da bu konuya devam etmek istiyorum. İnsan dilinin kökenine ilişkin teorileri ben kabaca 5 öbekte topladım. Birinci öbek, dinsel inançlara dayalı ve efsanelere dayalı, çoğunlukla bir takım anlatılara ve inançlara dayalı açıklamalar. Bildiğiniz gibi bu tür efsanelere, dinsel anlatılara, bunlarla ilgili görüşlere ben hiç girmedim. Girmeyi de düşünmüyorum. Çünkü bunlar binlerce yıl önce ortaya atılmış ve belli bir dönemde belli etkileri olmakla birlikte günümüzde hiçbir anlamı ve etkisi olmayan görüşler. Bu efsanelere ve dinsel inanca dayalı görüşlere karşı önce Rönesans, ardından aydınlanma dönemine girilmesiyle birlikte değişik filozofların ortaya koydukları bu dinsel ve efsaneye dayalı dil açıklamalarının kurtulmaya yönelik çabalara tanık olduk. Bunlar ikinci aşamayı oluşturuyor. Bu aşamanın içerisinde kuşkusuz felsefe tarihinde isimleri sıklıkla anılan Descartes, Hobbes, Locke, Leibniz, Rousseau, Condillac, Herder, Renan gibi düşünürlerin görüşleri var. Şimdi ben bu görüşlerin ayrıntılarına girmeyeceğim. Çünkü her biriyle ilgili araştırma yaptığınızda her biriyle ilgili ayrıntılı görüşlerinin açıklandığı yazılar göreceksiniz. Bunların genel olarak özelliği esas da felsefenin klasik döneminden miras kalan bir takım tartışmalar temelinde yürüyor olması. Yani ruh beden ikiciliğine dayanan, insanı esas olarak akıllı, dolayısıyla ruhu olan bir varlık olarak duyguların üstünde aklıyla kendini öne çıkartan ve diğer bütün canlılardan bu şekliyle ayrılmış bir varlık olarak anlatan görüşler bunlar. Yani bunun en tipik örneklerinden birisi örneğin Descartes'tir. Descartes'a göre yeryüzünde yaşayan canlılar içerisinde yalnızca insan dile sahip olabilir. Neden? Çünkü akıllı bir ruhu olan tek canlı insandır. Dolayısıyla hayvanlar iletişime benzer bir takım faaliyetler içerisinde bulunsalar da bunlar taklitten ve sınırlı konularla ilgili birbirlerine bir takım konularda uyarılar yapmaktan öteye geçmezler. Yani o kadar ki
ünlü Fransız filozof Montaigne hayvanların iletişim çabaları üzerine durmuş ve bu konuda bazı yazılar yazmıştı. Yani hayvanların da birbirleriyle haberleştiklerini, sınırlı da olsa dili kullanabildiklerinden falan söz etmişti. Montaigne'in bu açıklamalarına karşı çıkan Descartes, hayvanların ruhu olmadığını, canlı otomatlar oldukları için onlara bir dil atfedilemeyeceğini, çünkü ne akılları, ne düşünceleri, ne de ruhlarının olmadığını anlatmıştı. Dolayısıyla buna karşı çıkmıştı. Şimdi Descartes bildiğiniz gibi idealist bir filozof. Fakat idealist bir filozof olmasının yanı sıra ona karşı çıkan ve materyalizm düşünce sistemi içerisinde yer aldığı söylenilen bazı filozoflar bile aslında temel olarak onun durduğu noktadan çok da farklı değillerdi. Yani örneğin İngiliz deneyciliğinin kurucularından Locke, ayrıca Hobbes, Condillac, Rousseau, bir takım filozoflar belli görüşleri bakımından materyalizmle anılan filozofların bu konudaki düşünceleri de aslında Descartes'ten fazla farklı değildi. Fakat burada aslında bazı filozofların bu dinsel vahiye dayalı dil teorisine karşı çıkarak onu dünyevileştirme çabalarının da göz ardı etmemeliyiz. Yani bunlardan ilk başlarda bunlardan birisi örneğin Herder'di. Herder dilin vahyedilmiş bir özellik olarak Tanrı tarafından insanlara bahşedildiği görüşüne karşı ilk çıkan filozoflardan birisiydi. Daha sonra Herder'in peşinden giden, hemen hemen ona benzer bir biçimde görüşlerini ortaya koyan filozoflardan birisi Renan'dı. Bir diğeri önce Leibniz, ardından Condillac. Bu filozoflar içerisinde Fransız filozof Condillac'ı ayrı bir yere koymak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Condillac gerçekten, yani çıkış noktası ta Berkeley'e, hatta Locke'a dayansa, Hobbes'un bazı görüşlerine dayansa da sonuç olarak geliştirdiği dil kuramıyla dilin ortaya çıkışını insanın duyularının ve duyusal gelişmesine bağladığı için dilin anlaşılması yolunda önemli adımlardan birisini atmış bir filozof. Condillac'ın temel görüşü şuydu: İnsanlar önceleri davranışlara dayalı, yani jestlerle, mimiklerle birbirleriyle haberleşiyorlardı. Fakat bu haberleşme yetersiz kaldığı için zaman içerisinde insanlar kelimeleri geliştirmek durumunda kaldılar ve böylelikle de insan dili ortaya çıktı. Şimdi dilin gelişmesini doğal gelişme sürecine bağlaması açısından Condillac düşünce tarihinde önemli bir yere sahip. Fakat Condillac'ın konuyu ortaya koyması ve dilin ortaya çıkışını sonuçta ruha, akla, bilince bağlaması kaçınılmaz bir sonuçtu. Çünkü evrim teorisi ortaya çıkmadan önce ortaya konulmuş bütün dilin kökeniyle ilgili görüşlerin temelinde bu ruh-beden ikiciliği, aklı, bilinci öne çıkartan ve diğer canlılardan insanı bu yönüyle ayırt eden anlayış vardı. Condillac'ın yanı sıra adını almamız gereken önemli bir filozof da Jean-Jacques Rousseau'ydu. Jean-Jacques Rousseau, toplum sözleşmesi kuramıyla da bilinen, insanın doğal haldeyken toplum sözleşmeci anlayışı savunan, yani Hobbes gibi diğer filozoflarla birlikte Rousseau da insanın doğal ortamında bir toplum haline gelmeden önce yabani bir yaşam yaşadığını, fakat bu doğallığın aslında o kadar da kötü bir şey olmadığını, zamanla toplum haline geçtikçe, yani insanlar bir araya gelip
bir toplumsal sözleşme oluşturarak toplumları kurmaya başladıkları zaman geçmişte kullandıkları bir takım müzik, taklit, dans gibi bir takım özelliklerle sağladıkları sınırlı iletişimi gelişmiş bir insan dili haline dönüştürmeye başladıklarını, dolayısıyla insan dilinin kökeninde aslında bu doğal insan topluluğu, doğal insan yaşamı içerisindeki insanların birbirleriyle iletişim için yararlandıkları özelliklerin bulunduğunu söylüyor. Bu anlamıyla da Rousseau dilin kökenine ilişkin araştırmaları bilimsel ya da nesnel bir zemine oturtmaya çalışan düşünürlerden birisi olarak anılmayı hak ediyor. Condillac olsun, ister Rousseau olsun, ister daha önce isimlerini andığım Herder, Renan, Descartes, bütün bu filozoflar son tahlilde klasik felsefenin ikilemlerini aşamamış, dolayısıyla o sınırlarda düşünce üretmek zorunda kalmış ve değişik yazılar kalem almış düşünürlerdi. Fakat kendilerinden önceki dinsel ve efsaneye dayalı görüşlerin üzerine çıktıkları için dilin kökenini anlama serüveni bakımından önemli bir aşamayı temsil ediyorlar. 9. yüzyılla birlikte evrim teorisinin ortaya çıkmasıyla insan dilinin diğer insan davranışları ve diğer özellikleriyle birlikte doğal biçimde gelişimini açıklamak için değişik teoriler ortaya atıldı. Mutlaka internette dilin kökeniyle ilgili teoriler diye yazdığınızda büyük ihtimalle bu teorilerin çoğunu karşınıza çıkmıştır. Bu tür teoriler esas olarak sinyalin, yani sesli iletişimin nasıl ortaya çıktığını ve insanlar tarafından nasıl benimsenerek bir dil haline geldiğini anlatmaya çalışan teoriler. Bu teorilerden birkaçından söz edeyim kabaca. Bir teoriye göre insan dilini oluşturan sözcükler, yani kelimeler esas olarak yansıma seslerden ortaya çıkmıştır. Yani bildiğiniz gibi işte su şırıl şırıl akar, işte bir şey düştüğü zaman bom diye ses çıkartır falan. Yani dolayısıyla ses yansımalarının kelimelerin kökeninde yer aldığını söylüyor bu görüş. Fakat bildiğiniz gibi yani sesli yansımayla hiç ilgisi olmayan ve dolayısıyla ses yansımasıyla ortaya çıkması olanaksız birçok kelime vardır. Yani işte diyelim psikolojik, ruhsal durumları ifade eden işte üzüntü, kaygı, endişe, mutluluk, bu tür kelimeleri bu teoriyle açıklamanın olanağı elbette yok. İkinci bir teori, nesnelerin çıkardıkları sesten hareketle kelimelerin ortaya çıktığını söylüyor. Aslında bu teori birinci teoriden pek de farklı değil. Çünkü onun da sınırlılığı ve açıklayamayacağı kelimeler biraz önce bahsettiğim türden kelimeler olacak. Yani ses çıkarma ile ilgisi olmayan kelimeleri bu teoriyle açıklamak elbette kolay değil. Bu konuda bir başka teori, kelimelerin insanların değişik durumlar karşısında duygu ve heyecanlarını belirttikleri ünlemlerden hareketle bu kelimelerin ortaya çıktığını söylüyor. Yani örneğin bildiğiniz gibi işte kendimiz canımız yandığında ay diyoruz. Bir rahatlama olduğunda oh diyoruz. Ondan sonra böyle değişik ünlemlerle değişik duygu durumlarını ifade edebiliyoruz. Fakat bu ifadelendirme aslında toplumdan topluma hem çıkarılan sesler hem de bunların açığa vurulduğu davranışlar, jestler ve mimikler bakımından her yerde aynı değil. Bu da ilginç bir durum. Dolayısıyla bu ünlemlere dayalı durumlardan kelimelerin çıktığını ortaya koymak, bu da doğru bir şey değil. Bir diğer bu türden teoriden birisi, insanların birlikte çalışırken çıkardıkları seslerden kelimelerin ortaya çıktığını söyleyen anlayış. Bu da insanların birlikte iş yaptıklarını, bu iş yaparken birbirlerini yönlendirmek için belli komutlar, sesler çıkardıklarını,
bu seslerin zamanla farklı davranışları ve farklı durumları ifade etmek için de çoğaltıldığını ve dolayısıyla kelimelerin bu şekilde ortaya çıktığını söylüyor. Fakat daha önceki teorilerin dayandığı sınırlılık kuşkusuz bu teori için de geçerli. Bu tür teorilerden birisi de değişik toplumlarda insanların birbirleriyle iletişime geçmek için kullandıkları değişik jest, mimik ve hareketleri insanların ağızlarından çıkardıkları seslerle taklit etmeye çalışmalarıyla kelimelerin ortaya çıktığı söyleniyor. Yani örneğin bizim kültürümüz açısından yadırgamadığımız, diyelim başını aşağı yukarı sallamak, evet. İki yana sallamak, hayır. Böyle işte bir takım kelimelerin böyle ortaya çıktığı söyleniyor. Ama bunların evrensel olmadığı, farklı toplumlarda bu hareketlerin, yani başı böyle sallamanın ya da böyle sallamanın bambaşka anlamlara gelebildiğini de görüyoruz. Dolayısıyla da buradan hareketle de dilin kökenini ve kelimelerin ortaya çıkışını açıklamak olanaklı değil. Şimdi bu tür teorilerin esas sorunu aslında insan dilini sesli konuşmayla özdeşleştirmelerinden kaynaklanıyor. Oysa ki benim videolar dizisinde sık sık vurguladığım gibi insan dili sesli konuşmayla özdeşleştirilemez. Sesli konuşma insan dilinin evrimin son basamaklarında yakın dönemde gelişmiş bir özelliktir. Ama insanlar milyonlarca yıl farklı araçlarla ve biçimlerle birbirleriyle iletişim kurdular, konuştular ve anlaştılar. Dolayısıyla dilin gelişimini ve kökenini yalnızca sesli konuşmanın özelliklerinde aramak ve bunlarla açıklamaya çalışmak, bu da kabul edilebilir yaklaşım değil. Dil teorileriyle ilgili dördüncü öbeğimizi evrim teorisinden sonra ortaya çıkmış anlayışlar oluşturuyor. Bildiğiniz gibi evrim teorisine bağlı olarak dilin ortaya çıkmasını insanlığın evrimleşme sürecinde değişik adaptasyonlara bağlı olarak dilsel yeteneğin geliştiğini anlatan yeni görüşler çıktı. Bu görüşlerin tarihleri öyle yüzlerce yıl geriye uzanmıyor. Özellikle geçen yüzyılın ikinci yarısından sonra başlayan ve çoğunluğu son dönemde geliştirilen teoriler. Evrim teorisini kabul eden, evrim teorisi çerçevesinde konuyu açıklamaya çalışan teorileri de kendi içlerinde belli bölümlere ayırmamız gerekiyor. Örneğin daha önce ismini andığım Steven Pinker'ın ya da onun gibi araştırmacıların savundukları dil modülü anlayışı evrim teorisi ışığında beynin modüler bir şekilde çalıştığını, dolayısıyla bu modülerliğe uygun bir biçimde genetik mutasyonların oluştuğunu ve dilin de bu hazırlıklardan sonra ortaya çıktığını söylüyorlar. Bu konuda ikinci bir anlayış, daha önce zaman zaman anmıştım. Chomsky'nin evrensel dil bilgisi ya da insanın dil organı, dil yetisi anlayışıydı. Aslında Chomsky'yi evrim teorisi kapsamı içerisine ele almak doğru değil. Yani bazı konuşmalarında, röportajlarında kendisine gelen sorulara karşı yaklaşık 150-200 bin yıl önce makro bir mutasyonla insanlarda dilin ortaya çıktığını söylemiş olsa da, bu anlamıyla evrim teorisini kabul ediyormuş gibi gözükse de aslında Chomsky esas olarak Descartes'çi gelenekle konuya yaklaşan bir dil bilimci. Yani onu evrim teorisiyle ilişkilendirmek aslında pek doğru değil. Yani çünkü sonuçta dilin sadece insana özgü olduğunu, hayvanlarda dil yetisinin olamayacağını, dilin düşüncenin taşıyıcısı olarak işte belli özelliklerin gelişmesiyle ortaya çıktığını söylüyor. Dikkat ederseniz bu aslında Descartes'çi, yani Kartezyen bir anlayıştan başka bir şey değil. Dolayısıyla Chomsky konusunu hızlıca geçmem gerekiyor. İşlemsel zihin teorisi
daha önceki videolarca kısaca açıklamaya çalıştığım gibi insan beynini bilgisayarlarla benzeştiren ve buradan hareketle bir takım dilsel özelliklerin geliştiğini söyleyen görüşlere kaynaklık eden bir teoriydi. Bunu da evrim teorisi kapsamında ele alınabiliriz. Fakat tıpkı modüler dil teorisinde olduğu gibi bu teoride sonuçta son tahlilde hem bu teoriyi savunanlar hem bu teoriye karşı çıkanlar bakımından, ki John Searle örneğini vermiştim. John Searle işlemsel zihin teorisine şiddetli biçimde karşı çıkmakla birlikte esas olarak kendi bulunduğu konum bakımından aslında klasik felsefenin ruh beden ikiliği anlayışına son tahlilde tekabül eden ve sonuçta insan dilini insan düşüncesinin bir açılımı olarak ortaya koyan bir anlayışı savunuyordu. Dolayısıyla bunları da geçiyorum. Esas ilginç olan son 20-30 yılda peş peşe açıklanan insan dilinin evrim teorisi ışığında belli adaptasyonların sonucu olarak nasıl ortaya çıktığını anlatan teorilerden söz etmem gerekiyor. Bunların da çok ilginç olanları var. Bunların bazılarıyla ilgili kaynaklar da var. Örneğin bunların en ilginçlerinden birisi Amerikalı araştırmacı Bickerton'un Türkçe'de çevrilen Adem'in Dili diye bir kitabı var. Bu kitabında Bickerton dilin ortaya çıkmasını niş inşası kuramına bağlıyor. Yani niş bildiğiniz gibi hayvanların kendileri için oluşturdukları uygun yaşam alanlarına niş diyoruz. Ve belli hayvanlar bu nişlerde yaşar. Örneğin işte bunun klasik örneği kunduzlardır. Kunduzlar ırmaklarda setler oluşturarak kendilerine bir niş alanı oluştururlar. Ya da örümcekleri düşünün. Örümcekler yaptıkları ağlarla belli bir yerlerde kendileri için avlanma, beslenme ve işte üreme için gerekli ortamı oluştururlar. Şimdi bu niş inşası kuramından yola çıkarak Bickerton şunu söylüyor. İnsanlar, yani Homo sapiens'ten önceki insanın ataları megafauna leşçiliği denilen bir niş inşası oluşturdular. Şimdi megafauna dediği böyle mamutlar gibi, gergedanlar gibi çok büyük hayvanların öldükten sonra onların leşlerinin kısa sürede ulaşılıp paylaşılması özelliği. Dolayısıyla insanın ilk atalarının bu büyük av olabilecek hayvanlar öldürüldükten sonra diğer yırtıcılar, yani akbabalar, sırtlanlar ya da diğer hayvanlar bu leşlere ulaşmadan önce insanların koordineli ve örgütlü bir biçimde, çok hızlı bir biçimde buralara ulaşmaları ve bunlardan beslenme sağlamaları çok büyük bir avantaj sağladığını, dolayısıyla bu sağlanan avantajla birlikte bu leşçiliği sürdürmek için, yani megafauna leşçiliğini sürdürmek için insanların konuşma yönünde adaptasyonlar geliştirdiklerini, kendi nişlerini oluşturdukça bu nişe uygun özelliklerin genetik mutasyonlarla kalıcı hale geldiğini ve dilin böyle ortaya çıktığını söylüyor. Yani Bickerton'un Adem'in Dili kitabında anlattığı bu teorilerin ayrıntılarını bu kitaptan ulaşabilirsiniz. Şimdi Bickerton'un teorisine benzer biçimde çok böyle orijinal görüşlerinden birisi de Robin Dunbar'ın tımar teorisidir. Şimdi Robin Dunbar evrimsel psikolojiyle uğraşan bir araştırmacı. O da insanların en yakın primat akrabalarında, özellikle şempanzelerde, gorillerde, işte kuyruksuz maymunlarda görülen tımarlama özelliğinin bu hayvanların yaşadıkları topluluklardaki hayati öneminden bahsederek tımarlamanın aslında bu hayvan topluluklarını kalıcı hale getiren ve onların devamını sağlayan önemli bir özellik olduğunu, fakat tek tek her hayvanın diğer hayvanları tımarlamasının, yani tımarlama dediğimiz asalaklardan, bitlerden, değişik böceklerden
vücutlarında kıllar vasıtasıyla birbirlerini ayıklamaya çalıştıkları, buna tımarlama diyoruz. Dolayısıyla insanlığın evriminde ilk başta bu tımarlama özelliği bakımından tek tek bir insan 3-5 arkadaşını tımarlamaya gün boyu ancak el veriyor. Oysa ki tımarlama yerine ikame edebilecek sözlü konuşma ve onun sayesiyle arkadaşlarıyla ve topluluktaki diğer bireylerle ilişki kurmanın çok daha büyük avantaj sağladığını, dolayısıyla bu adaptasyona uyumlu olarak insanda dil yeteneğinin geliştiğini söylüyor. Dikkat ederseniz burada herhangi bir ilahi güç, düşünce, ruh, beden, akıl, böylesi bir unsurlarla, kavramlarla konunun açıklanması diye bir çaba yok. Yani Dunbar'ın teorisi de sonuçta evrim teorisi içerisinde işlerin nasıl yürüdüğünü anlatmaya yönelik bir bilimsel hipotez diyelim. Şimdi bu tımarlama ve niş inşası kuramlarının dışında bunlara benzer başka birçok yeni teori var. Bunlara benzer bir başka teori Fransız araştırmacı Bernard Victor'un açıkladığı öyküleme teorisi. Bu teori de esas da insanın atalarının topluluklar arası çatışmaları halletme, çözümleme bakımından dilin geliştirilmesinin çok önemli bir kazanım olduğunu ve dilin geliştirilmesiyle birlikte toplumsal çatışmaların giderek daha kolay halledildiğini ve böylelikle toplumsal birliğin sağlanmasıyla yeni bir adaptasyon baskısının oluştuğunu, bu baskıyla birlikte insan dilinin geliştiğini söylüyor. Bu da son dönemde ortaya atılmış evrim teorisi çerçevesinde dilin ortaya çıkmasını açıklamaya yönelik girişimlerin ilginç örneklerinden birisi. Evrim teorisi çerçevesinde dilin ortaya çıkmasına ilişkin teoriler bu adını andıklarımda sınırlı değil. Dilin müzik ve dans ve bunlara yönelik adaptasyonların sonucu olarak ortaya çıktığını söyleyen, yine statü oluşturma ve topluluktaki bireyler arasındaki bilgi alışverişini sağlama bakımından dilin ortaya çıkmış olabileceğini, yani belli konumları elde edebilen, bilgiye sahip ve diğer insanları etkileyip yönlendirebilen kişiler sayesinde onların diğer bireylerle kurdukları ilişkilerin giderek önem kazandığını, bu yönde çıkan adaptasyonların sonucu olarak dilin ortaya çıktığını savunan görüşler de var. Yani bunları daha fazla uzatmak istemiyorum. Verdiğim bu örnekler sanırım evrim teorisi bağlamında dilin nasıl ortaya çıktığını ve kökenini açıklamaya yönelik teoriler hakkında size belli bilgiler vermiştir. Peki hızlıca bu evrim teorisi bağlamında dil teorilerini anlattığıma göre bunların herhangi birisinin de yeterli olmadığını düşündüğüm açık. Dolayısıyla bana göre bu teorilerin hiçbirisi insan dilinin ortaya çıkmasını açıklamaya yetmiyor. Peki neden böyle düşünüyorum? Aslında bunu düşünmemin çok basit bir nedeni var. Şimdi özellikle son yıllarda genetik bilimindeki olağanüstü gelişmelerle birlikte insanın uzak ataları ile ilgili bulunan kemiklerden, değişik nesnelerden genetik çalışmaların yapılması ve onlarla bizim aramızdaki akrabalık düzeyini ya da ilişkinin belirlenmesine yönelik büyük atılımlar var. Dolayısıyla bu atılımlar bize şunu gösteriyor. Yani Australopithecus'tan sonra Homo erectus, Homo habilis, Denisova insanları, Neandertaller, Cro-Magnon gibi gittikçe Homo sapiens'e yaklaşan insan türleriyle ilgili bulgular üzerine yapılan genetik araştırmalar bize aslında şunu gösteriyor. Son 1,5-2 milyon yıllık süreçte insanın tarihsel atalarıyla bugünkü modern insanın genetik yapısı arasında anlamlı ve çok çarpıcı bir farklar yok. Nitekim bunu daha önce hatırlarsanız şempanzeler ve bonobolarla ilgili
bazı tartışmalardan söz ederken de söylemiştim. Çünkü şempanzeler ve bonobo, özellikle şempanzelerle ilgili genetik ortaklığımız neredeyse %99'a ulaşıyor. Yani onlarla ilgili o kadar ortak yanımız var ki, ama buna rağmen dilsel bakımdan aramızda neredeyse bir uçurum var. Şimdi tarihsel insanın atalarıyla genetik yapılarımız hemen hemen aynı olmasına rağmen bugünkü insanın tarihsel insanlardan olağanüstü farklılaşmış olmasını ben daha ilk videomdan itibaren insan dilinin gelişmiş olmasına bağlamıştım, hatırlayacağınız gibi. Yani şunu demiştim, yaklaşık 21-22 insan türü var. Bu insan türlerinin hepsi yok oldu. Bunların içerisinde sadece Homo sapiens sapiens varlığını sürdürebildi. Homo sapiens sapiens'in varlığını sürdürebilmesinin temel nedeni onun insan dilini bugünkü biçimine kavuşacak bir hale getirebilmiş olmasıydı. Dolayısıyla burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Demek ki insanın tarihsel atalarıyla bugünkü günümüz insanları arasında genetik çok fazla bir farklılık olmamasına rağmen, hemen hemen aynı genetik yapıda olmamamıza rağmen aradaki olağanüstü farkı yaratan bu süreçte, yani yakın evrimsel süreçte Homo sapiens sapiens'in bugünkü anlamıyla insan dilini geliştirmiş olması özelliği yatıyor. Dolayısıyla evrim teorisi bağlamında konuyu açıklamaya çalışan, biraz önce adlarını andığım 7-8 teorinin açıklamakta zorlandığı esas nokta bu. Yani megafauna leşçiliği, tımar leşçiliği, dedikodu, evrim teorisi kapsamında ele alınan özelliklerle bugünkü insan dilinin gelişmiş olduğu olağanüstü farklılığı açıklamak olanaklı değil. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken bugünkü insan dilinin bugünkü insanlarla yakın tarihsel dönemdeki ataları arasındaki olağanüstü farklılığı nasıl oluşturduğudur. Bir başka deyişle, eğer Homo sapiens sapiens'in bugünkü dili nasıl geliştirdiğini ortaya koyabilirsek, bunun mekanizmalarını ve bunun düzeneklerini açıklayabilirsek, yakın tarihsel dönemdeki insanın atalarıyla bugünkü modern insan arasındaki bugün bize uçurum gibi gözüken büyük farklılığı açıklayabiliriz. Benim bu videolar dizisinde önüme koyduğum hedef ve açıklamaya çalıştığım durum budur. Toparlarsam, insan dilinin kökeni ve evrimiyle ilgili 5 aşama saydım. Birinci aşama, dinsel inançlar ve efsanelere dayalı açıklamalardı. İkinci aşama, klasik felsefi ikilemler çerçevesinde insan düşüncesini, ruhunu, aklını, bilinci öne çıkartarak bununla insanın diğer canlılardan farklılığını abartarak insanı benzersiz kılan klasik felsefeye dayalı açıklamalardı. Bunların da değişik örneklerini Descartes'ten başlayarak Condillac, Rousseau, Renan diyerek kısaca açıklamaya çalıştım. Üçüncü aşama, evrim teorisinin de etkisiyle ve geçmiş felsefi kısır tartışmalardan kurtularak insan dilinin gelişmesini bilimsel olarak açıklamaya yönelik değişik teoriler. Bunlar da işte yansıma, ses taklidi, ünlem, jest ve mimiklerin gelişmesi gibi nesnel, bilimsel olarak açıklanabilir özelliklerle dilin kökenini açıklamaya yönelik çabalardı. Bu çabaların başarısız olmasının nedeni insan dilini dar bir perspektiften yalnızca sesli insan konuşmasıyla özdeşleştirmiş olmalarında yattığını belirtmiştim. Dördüncü olarak evrim teorisi ışığında insan dilinin kökenini ve gelişmesini anlatmaya yönelik teoriler.
Bunlardan iş inşasından başlayarak tımarlama, öyküleme, dedikodu, statü ve bilgi aktarımı gibi evrim teorisi bağlamında konuyu açıklama çabalarıydı. Bunların da esas olarak konuyu anlatma ve açıklama çabalarının genetik biliminin ortaya koyduğu son bulgularla uyuşmuyor olmasından söz ettim. Dolayısıyla 5. aşamada insan dilinin kökeni ve evrimini açıklayacak evrim teorisi çerçevesinde bir açıklama çabasının bu sözünü ettiğim genetik bulgularla uyumlu bir açıklama getirmesi gerekiyor. Benim araştırmalarımın yöneldiği esas hedef ve varılmak istenen sonuç bu. Yani Homo sapiens sapiens'ten sonra gelişmeye başlayan insan dilini oluşturan evrimsel baskıların nasıl geliştiği ve hangi düzenek, yapı ve organların gelişmesiyle insan dilinin bugünkü biçimine kavuştuğunun ortaya konulması. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.